Anahtar ya da rölelerden bahsedilirken SPST, SPDT, DPST, DPDT gibi bazı tanımlamalar, isimlendirmeler görebilirsiniz. Peki bunlar ne anlama geliyor? Şöyle bir açıklama var internette. Elektrik devrelerindeki anahtarlar, kutup, pol ve atış throw sayısı. Kutup bir anahtarın tek bir işlemde kontrol edebileceği devre sayısını gösterir. Atış sayısı temas noktası sayısını gösterir. Normalde açık ve normalde kapalı kontaklar tek atışlıdır. Değiştirme kontakları yani orta uçlu kontaklar çift atışlıdır şeklinde. Kutup sayısı elektrikte bizim aşina olduğumuz bir kelime ama atış sayısı bizim elektrik literatürüne girmedi. Bu nedenle ben atış sayısı yerine yol sayısını kullanacağım. Çevirmeleri yaparken şimdi tek tek ele aldığımızda konuyu daha net anlayacaksınız. Öncelikle kutup sayısından kasıt burada bir anahtar ya da röledeki toplam açılır kapanır mekanizma sayısı yani kutup sayısı. Bildiğiniz kutup sayısı. Kutbu röle ve anahtarın bütünündeki olarak ele alırken yol sayısını her bir kutup için elektriği verdiği ya da elektriği kestiği ayrı ayrı devre sayısı olarak ele alıyoruz. SPST, single pole, single throw burada tek kutuplu tek atışlı diye çevrilebilir. Ben bunu tek kutuplu tek yollu olarak çeviriyorum. Burada dikkat edecek olursanız bir tane kontağım var ve bir kontağım bir elektrik yolunu kontrol ediyor. SPDT ise single pole double throw, tek kutuplu çift atışlı. Ben bunu tek kutuplu çift yollu olarak çeviriyorum. Aslında bizim orta uçlu kontak dediğimiz bir kontak bu. Dikkat edecek olursanız burada sadece bir tek kontak var ve bu kontak iki ayrı elektrik devresini, iki ayrı elektrik yolunu kontrol ediyor. DPST'de double pole single throw çift kutuplu tek atışlı olarak çevrilebilir. Ben bunu çift kutuplu tek yollu olarak isimlendiriyorum. Buradaki yapıya bakacak olursanız resimde de anahtar ya da rölede iki ayrı kutup var. O nedenle çift kutuplu ama her bir kutup sadece bir elektrik yolunu kumanda ediyor. O nedenle tek yollu. DPDT'de ise double pole double throw'da ise çift kutuplu çift atışlı. Bunu da ben çift kutuplu çift yollu olarak tercüme etmeyi tercih ediyorum. Burada yapıya dikkat edecek olursanız buradaki yapıda iki ayrı kontak var ve her bir kontak iki ayrı elektrik devresini, elektrik yolunu kontrol ediyor. Bu kontak tanımlamalarının rölelerdeki kullanım şekline bakalım. Bildiğiniz gibi rölelerdeki klemensler birkaç farklı sayı numarası alabiliyor. Elimden geldiğince bu farklı sayı numaralarıyla birlikte size bunu göstermeye çalışacağım. Burada sol üstteki yapıya bakacak olursanız röle yapısına SPST-NO demiş. A1 A2 bobin uçlarım. Bundan sonra yine bobin uçlarını tekrar söylememe gerek yok. Görüyorsunuz. 11-14 klemenslerine bağlı burada bir tane normalde açık kontağım var. Röle üzerinde bir tane kontak var. 11-14 arasında o nedenle SP ve bu sadece bir yola bir elektrik devresine kumanda içtiği için ST ve bu normalde açık bir kontak. Sağ taraftaki resme bakalım. Burada ise yapıya bakacak olursanız bu rölemde iki tane normalde açık kontak var. İki tane normalde açık kontak olduğu için çift kontak var yani DP ve bu kontakların her biri de tek bir yolu kontrol ettiği için de ST, single throw ve NO gibi yanına bir açıklama yazılmış. Bu sefer sol alta bakalım. Sol altta bir normalde açık, bir normalde kapalı kontağı olan bir rölem var. Burada SPST-NO, SPST-NC olarak isimlendirme yapılmış. Burada diyor ki tek kontak tek yol normalde açık, tek kontak tek yol normalde kapalı. Bunu şöyle de yapabilirdi. DPST derdi yani çift kontak tek yol, NO, NC olarak da isimlendirebilirdi. Bu rölenin kontak tanımlaması ise SPDT. Orta uçlu bir kontağı var bu rölenin. Tek kontak olduğu için SP ve iki ayrı yolu kontrol ettiği için de DT. Bu rölemiz DP, DT kontaklara sahip. Yani iki tane bunun kontağı var. O yüzden DP ve her bir kontak iki ayrı yola kontrol ettiği için de DT. Burada double çift kontak anlamına geliyordu. Peki ikiden fazla kontağı olan rölelerde ne olacak? Bu sefer buradaki kontak sayısı yazılır. Burada dikkat edecek olursanız rölemizde 3 tane orta uçlu kontak var. D kullanamayacağım. D çift içinde. Burada 3P diyeceğim. 3 kutuplu ve DT double throw double yollu yani çift yollu yani 3 kutuplu ve çift yollu bir röle. Dediğim gibi 3 ayrı kontağı var. Bu kontaklar ortak uçlu komunlarına sahip. O nedenle 3 kutuplu, 3P ve her biri 2 ayrı yolu kontrol ettiği için de DT olarak isimlendiriliyor. Peki 4 tane kontak olursa ne olacak? Burada 4 tane ortak uçlu kontak var. O nedenle 4P ve her bir kontak ortak uçlu yani 2 ayrı yola
kontrol ettiği için de DT olarak isimlendiriliyor. Yani 4PDT. Arkadaşlar bu videoda sizlere anahtar ve rölelerde kullanılan kontak isimlendirmelerinden bahsetmeye çalıştım. Umarım sizler için yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.